Selam arkadaşlar. Bugün sizlere biraz değişik bir konu ile sesleneceğim. Konumuz Amerika'daki arabalar ve Türkiye'deki, Avrupa'daki arabalar, daha doğrusu Avrupa'daki arabalar. Şimdi nereden geldim bu konuya? Aslında arabalarla ilgili video çekecektim zaten. Artık arabalar serisi yapacağım bu arada. Ama öncelikle bir temelinden başlayalım benim bu olayı. Trafikteki arabaları incelediğim zaman ya bu arabalar farklı diyordum. Türkiye'de kullandığınız arabalar ile Amerika'da kullandığınız araba tamamıyla farklı. Yani ne kadar benzer görünseler de birkaç Amerika standardı var. O yüzden çok farklı gelebiliyor sizlere. YouTube'da şu ana kadar bu konuyu ele alan bir video görmedim. Sanırım bu video biraz da kaynak niteliğinde olacakmış gibi. Çoğu araba üreticisi aynı model arabayı Amerikan pazarı için ayrı, Avrupa pazarı için ayrı, bir de Çin pazarı için ayrı üretiyorlar. Örnek verecek olursak Volkswagen Passat. Ben gerçekten beğeniyorum ya Çin Passat'ını. Bu üretimlerin temel nedeni ülkelerin ya da kıtaların farklı standartlara sahip olması. Genel itibariyle Avrupa arabaları içi de dışı da daha şık, daha güzel görünür. Amerikan arabaları için bunu söylemek biraz zordur. Izgaraları, farları, aydınlatmaları, tamponları. Bakın bu ikisi de aynı yılda üretilen Passat'lar. Bir tanesi Amerikan Passat, diğeri ise Avrupa Passat'ı. Yani Türkiye Passat'ı diyelim. Ya da Mercedes'lerden bahsedelim abi. Şunlara bakın be. Diyeceğim şu ki ne kadar aynı markalar olsalar da arabadan azıcık anlayanlar zaten aradaki farkları görebilecekler. Şimdi Amerikan kültüründen bir başlayalım öncelikle. Amerika sınırları içerisinde gördüğünüz her şey büyük. Yani bu ne demek oluyor? Yemeklerin porsiyonları, insanlar da biraz büyük. Evler, yollar, çöller, tüketimler, doğal olarak da arabalar da büyük. SUV araçlar genelde çoğunlukta buralarda. Özellikle traklar. Traklara bu Amerikalılar bayılıyor. Uçağa bak, güzelmiş. Bir de çoğumuzun bildiği şeyi söyleyeyim. Amerikan tırları. Ya tır değil zaten salon. Vallahi trafikte bunlarla karşılaşmayın. Bunlar sizi bir solluyor. Özetle Amerikan arabaları kaslı, güçlü, büyük bu tarz arabalar. Tabii şimdi şundan söylemeden geçmek istemiyorum. Güçlü araba olması istediğiniz gibi hız yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Amerika'da ve Kanada'daki hız kurallarına baktığınız zaman çok katılar. Ne oluyor Türkiye'de normalde? Sana evine tebligat gelir. Ceza ödersin. %30'u geçin diye herhalde. Tam bilmiyorum. Cezanı ödersin sonra basmaya devam. Hadi bunu yap bakayım Amerika'da. Nasıl yapabiliyor musun? Sıkıyorsa dene bakayım Amerika'da. Direkt mahkemelik. Yani Amerikalıların istediği şey arabam güçlü olsun. O böyle ayağımın altındaki gücü hissedeyim. O belirlenen hıza kadar güzel bir hızlanayım. O motorun sesini alayım. Yani benim anladığım mantık bu şu ana kadar. Tabii yakıt yakmayı da çok seviyorlar. Amerika'daki arabalar genelde büyük. Avrupa arabaları küçük, kompakt. Amerika arabalarının içleri bir de daha sade. Avrupa arabalarının içleri böyle daha gösteriş, daha zarif, daha teknolojik özellikleri fazla olan arabalar. Amerikan arabalarında içlerinde sert malzeme kullanımı fazla, trim parçaları sert. Ama bildiğiniz gibi Avrupa arabalarında biraz daha böyle yumuşaktır. Güzeldir, hislidir yani. Ayrıntılara geçiyorum. Şimdi Amerika arabaların arkalarında sis yok. Arka sis yok. Ön sis var da bazılarında. Arka sis yok. Avrupa arabalarının genelde arka sis var ve tampona koyuyorlar ayrı şekilde ya da bazen stop lambasının içine gömüyorlar. Amerikan arabalarının çoğunluğunda arka sinyalleri biraz tuhaf. Fren lambası sinyal lambası görevi görüyor bazen. Nasıl mı? Frene bastığınızda yanan lamba sinyal verdiğinizde sabit yanmayı bırakıp yanıp sönme durumuna geçiyor. Sinyal bu sayede yanmış oluyor. Yani çoğu Amerikan arabalarının arkasını özetlersek bir çift lamba, içerisinde geri vites ışığı var. Ne arka sis, ne ayrı bir sinyal lambası. Hiçbir şey yok. Bu durum beni gerçekten rahatsız ediyordu. Tuhaf. Yani stop lambası niye sinyal olarak kullanalım ki? Yok neymiş, zamanında Amerikalılar demiş ki trafikte sarı ışık fark edilmiyormuş da. Daha doğrusu sarı ışığın fark edilme hızı olarak daha yavaşmış da. İnsanlar daha fazla kaza yapıyormuş da. Ya zaten fark etmemek için bir insanın salak olması lazım. Bu trafik güvenlik idaresi standartlarından birkaç şeyi sonunda değiştirmeye başlamış. Bizde sarı sinyaller olmak zorunda. Türkiye'ye gelen tabii Amerikan arabaları hariç yine Mustang'lere tabii gördüğünüz gibi çok güzel
sinyalleri var zaten. Öyle kalsın zaten, değişmesin. Ön tarafa gelirsek, Amerikan arabalarının çoğunlukla önlerinde, ön lambalarında Amerikan Park var. Amerikan Park ve markerlar. Markerlar zaten olmazsa olmaz. Markerlar arabanın yandan da fark edilmesini sağlayan reflektörlerdir. Amerikan yasalarında bunun olma zorunluluğu vardır. Bu güvenlik unsuruymuş. Avrupa arabalarının çoğunda kullanılmıyor. Volvo biraz güvenliğe önem verdiği için Avrupa'daki Volvo modellerinde de yandaki markerlar mevcut. Her Volvo modelinde. Şimdi aklınıza gelmiştir, ne saçma. Güvenlikten dolayı side markerları var da arka sis farı niye yok diye. Amerika'da hiç sis yaşanmıyormuş gibi. Yani çok saçma değil mi? Sanki sadece bu saçma olsa. Neyse, Amerika'da arabalarda Amerikan Park var genelde. Türkiye'de bizim arabalarda yok. Zaten olursa muayenede kalırsınız. Bir keresinde benim bir yeri Corsa'da Amerikan Park vardı ama ayarlanabilir. Açık unutmuşum. Muayeneden kaldım. Size bir saçmalıktan bahsedeyim. Madem saçmalıktan bir konu açtık. Evet, aynalar. Evet, aynalar. Abi bana Amerika güvenlik standartlarından bahsetmesin kimse. Bakın yine sinirlendim. Şu kahrolası aynalar neden mülteciyle? Arkadaşlar, Amerika'daki arabaların yan aynaları hiç de güvenli değil. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Yok Amerikan standartıymış. Abi aynalar büyüteçli. Büyüteçli ayna demek iç bükey ayna demek. Ayna karşısındaki görüntünün bir kısmını alır, onu büyüterek iletir göze, değil mi? Ya, bilimsel. Yani bu ayna tipini arabada kullanıyorsanız arkanızdaki nesneleri büyük görürsünüz ve görme açınız da daralır. Böyle göreceğinize böyle olur yani. Kör noktanız artıyor. Eğer dış bükey ayna olsaydı Avrupa arabaları gibi, yani görüş açınız daha geniş olacağı için sağınızdan solunuzdan gelen arabaları da daha rahat görebilecektiniz. Saçma bir şey bu aynaların büyüteçli olması. Zaten Amerikalılar herkes böyle kafasını arkaya çeviriyorlar. Arkadaki arabayı görmek için. Değil mi? Ne kadar saçma işte. Siz düşünün. En önemli şeyi unuttuk. Amerika'daki arabaların %97.6'sı otomatik vites. Avrupa'da hala manuel vites yaygın. Şimdi bir olay daha var, çok şaşırdım. Amerikan arabalarında kaputtaki o havalandırma ızgaraları opsiyonel, tamam. Ama Avrupa'da yasakmış, güvenlik unsuruymuş. Güvenlik tehdidi olduğu için yasakmış. Amerikalılar yakıtı dert etmezler. Bundan bahsettik daha önceden. Ama Türkiye'de yakıtı dert ediyoruz tabii ki. Amerika'da miles per gallon, yani MPG, yani bir galonda kaç mil gidiyor hesaplanırken bizde 100 kilometrede ne kadar yakmış? Hep böyle bir minimalist yaklaşım. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Ekstra olarak bahsetmek istediğim bir konu da Koç adı verilen şehirler arası otobüslerden bahsedeyim. Amerikan otobüsleri felaket çirkinlerdir. Felaket. Rezalet. Otobüslerin zaten bir estetiği yok. Konfor var da süspansiyon sert. Bu konfor da yollardan kaynaklı. Kötü yola denk gelme olasılığınız çok az olduğu için. Ama araba hiç esnemiyor, onu söyleyeyim. Tıs tıs sesi, ventil sesi yok. Bak bu çok kötü. Tek kapıları var. Bir de ön camları bir separatör ile ayrılmıştır. Ön cam çift camdır. Yani ayrı ayrı sağ sol. Bir de sözde bu çifting ile mi arkası? Arka tekerlek dönmüyor. Sağa sola dönmüyor. Sağlamlar. Yani nereden baksanız 200 beygir, 300 beygir fark var aralarında. Bunu Temsa'dan örnek verebiliriz. Türkiye'den Amerika'ya otobüs ihraç ediyor. Temsa otobüslerini karşılaştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size dilim döndüğünce Amerika'daki arabalar ve Avrupa'daki arabalar, hani Türkiye'deki arabalar diyelim, bunları size farklarını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz güzel içerikli videolar için de lütfen kanalıma abone olunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar, herkese hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.